Willem Dafoe ve evlat edindiği genç oğlu gizemli bir primat sürüsünün peşine düşer, ancak inatçı kızı, klasik çocuk hikayelerini hatırlatan göz kamaştırıcı bir fantastik macera olan Oshi efsanesinde yaratıkların gerçek bir tehdit olduğundan emin değildir. Yazar ve yönetmen Isaiah Saxon, ilk uzun metrajlı filminde muazzam bir sinemacılık zekası sergiliyor. Muhteşem dekorları ve şaşırtıcı derecede esprili senaryosu, büyüleyici Oshi'ye hayat veren birinci sınıf kuklacılık, animatronik ve CGI ile aşılıyor. Yaratıklar sevimli ama korku ve cehaletle yüzleşmeye dair düşünceli bir benzetmede sevimli evcil hayvanlar değiller. 80'lerin başında Karadeniz'in ücra ve dağlık bir adası olan Karpatya'da geçen filmde Yuri muhteşem bir Helena Zengel, babası Maxim Dafoe ve bir nevi kardeşi olan Petrofin Wolfirt ile birlikte zor koşullarda yaşamaktadır. Patates çorbası içip radyo dinleyerek soğuktan korunmaya çalışırlar. Maxim, köylüler tarafından tüm yerel erkekleri bir av partisi için organize etmekle görevlendirilmiştir. Sık ormanlarda bir yerlerde saklanan Oshi'yi bulup öldürmeyi kafasına takmıştır. Her yaş için çarpıcı bir yolculuk. Yuri, tıpkı diğer çocuklar gibi, aslında hiç Oshi görmemiştir. Maxim'in çocukları silahlarla donatmasını ve onları tehlikeli bir gece görevine götürmesini izler. Yuri Karpat halk şarkıları söylerken bir yandan da Oshi'nin kötülüklerini anlatarak gençleri eğlendirir. Onlar, toplumlarını rahatsız eden her kötülükten sorumlu olan kötü ve acımasız yaratıklardır. Yok edilmeleri gerekmektedir yoksa adaya asla barış gelmeyecektir. 80'lerin death metalini seven Yuri, babasının hararetli konuşmalarından etkilenmez. Zaten babasının ağzından çıkan her şeye şüpheli yaklaşıyor. Annesine Emily Watson ne olmuştur? Neden onu bebekken terk etmiştir? Garip ve müzikal ulumalar ağaçların arasında dalgalanırken av ciddi bir şekilde başlar. Öfkeli avcılar ateş açarken Yuri küçük ve tüylü bir şey görür. Oshi efsanesi, inanılmaz sinematografisiyle açılış karesinden itibaren dikkatinizi çekiyor. Animasyon stüdyosu Encyclopedia Pictures'a, müzik videoları ve kısa filmleriyle tanınan Saxon, nefes kesici bir ortam yaratmak için harika bir iş çıkarıyor. Kamera zorlu araziyi göstermek için okyanusun üzerinde, görkemli dağ zirvelerinin üzerinde ve derin vadilerde geziniyor. Ayrıca karakterlerini eğimli açılarla çekiyor. Böylece her zaman yürüyüş yapıyorlarmış ya da bir tepeye çıkıyorlarmış gibi görünüyor. Pastoral çiftlik köyleri ve koyunlar kırsal bölgeyi süslerken Kafkasya'ya sürükleniyorsunuz. Saxon, Oshi'lerin neden tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Oshi'lerin tanıtılması da zekice işlenmiş. Giriş niteliğindeki ilk perdede, Yuri'nin ölümcül canavarları olup olmadıklarına dair gerçek bir ipucu olmadan onlardan kesitler alıyoruz. Bu durum, Yuri'nin bir bebekle yakın ve kişisel ilişkiye girmesiyle değişiyor. Maymun vücutlu, mavi yüzlü, geniş gözlü ve kalkık burunlu sevimli bir gremlin düşünün. Saxon akıllıca davranarak Oshi'lere büyülü güçler ya da mistik kökenler vermiyor. Onlar zeki ve temkinli, ama aynı zamanda kendi başlarına zorlu hayvanlar. Yuri'nin yeni arkadaşı. Maxim'in Oshi'lere karşı duyduğu yakıcı nefret, Yuri'nin merakını tetikleyen ana unsur. Saxon onu batıl inançlara karşı temkinli, bağımsız bir kız olarak yaratıyor. Anlatı ilerledikçe netleşen nedenlerden dolayı babasıyla mutsuz. Maxim kötü davranmıyor ya da aşırı katı değil ama içinde bulundukları durum hakkında dürüst olup olmadığından emin değil. Öte yandan Petro, Maxim'in öğretilerini tartışılmaz bir gerçek olarak kabul ediyor. Evlatlık kız kardeşini derinden önemsiyor ama onu babasıyla aynı kategoriye koyuyor. Yuri'nin her ikisine de verdiği yanıtlar çok komiktir. Hem şüpheci hem de iğneleyici. Saxon'ın prodüksiyon tasarımı filmin gerçekçiliğinin anahtarıdır. Adaların eski evleri, Sovyet döneminden kalma arabaları ve yünlü kıyafetleri modern dünyadan kopuk, yalıtılmış bir toplumu yansıtıyor. Karakterlerin çevreleriyle etkileşimlerini görmek bile ilginç. Unutulmaz bir sahnede Yuri, komünist bir yaşam tarzı dergisinden kesilmiş olabilecek bir süpermarkette büyük bir belaya bulaşıyor. Bu insanların çoğunlukla görünmeyen komşularına karşı doğuştan korku ve güvensizlik duymaları mantıklı. Saxon'ın buradaki dersi, bilinmeyeni şeytanlaştırmanın en kötü sonuçlara yol açtığıdır. Yuri ve annesi, ikinci perdede tanıtılan saygıdeğer Emily Watson, Oshi'lere açık bir şekilde bakarak tamamen farklı bir görüş oluşturmaya istekli aykırı kişilerdir. Oshi efsanesi görsel efekt ödülleri için erken bir aday. Kuklacılık gerçekten olağanüstü. Yuri'nin bebek Oshi ile etkileşimi kalbinizi neşeyle dolduracak. Hayvanın ihtiyaçlarına karşı nazik ve gözlemci davranarak onun gerçek doğasını keşfeder. Her şey yolunda gitmiyor çünkü her vahşi yaratığa dikkatli davranılması gerekiyor. Saxon, oyuncu bir kedi yavrusunu kucaklayan bir kızı canlandırmıyor. Bir aslan yavrusu af kadar sevimlidir ama dikkatsizlik sonucu parmaklarınızı ısırıp koparabilir.
Bu onların kana susamış oldukları anlamına gelmez. Saxon, Oshii macerasında Yuri'ye empati ve farkındalık öğretiyor. Film, tempo ve algılanan mesafelerle ilgili küçük bir kelime oyunu dışında kesinlikle keyif veriyor. Oshii efsanesi, Yüzüklerin Efendisi sendromundan muzdarip, karakterler sonsuza kadar yürürken görülüyor ve sonra bir şekilde gerçek bir yönlendirme olmaksızın tam olarak hedeflenen yerde beliriyor. Bu, neredeyse aşılmaz olması gereken acımasız bir yerde tekrar gerçekleşiyor. Belki bazı önemli açıklamaları kaçırmış olabilirim ama Yuri'nin herhangi bir şeyi nasıl bulduğu konusunda dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. The Legend of Oshii, A24, AGBO ve Encyclopedia Pictura ve diğerlerinin bir yapımı. 26 Ocak'ta 2025 Sundance Film Festivali'nde premierini yapacak. Oshii efsanesinin sinemalarda gösterimi ne yazık ki Los Angeles'taki orman yangınları nedeniyle ertelendi. Filmin ulusal dağıtımının 25 Nisan'da A24 tarafından yapılması planlanıyor. Emre Kutlu Oshii efsanesine 10 üzerinden 8 veriyor.